Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kaju ya da Latince adıyla Anacardium occidentale, sakız ağacıgiller yani Anacardiaceae ailesinin bir üyesi olan, kışın yapraklarını dökmeyen, lezzetli ve yüksek miktarda bitkisel protein ve mineral içeren yağlı tohumlarıyla tanınan tropik bir ağaçtır. Anakardiumun Yunanca'da kalbi yukarıda gibi bir anlamı vardır ve bitkinin kalp biçimli meyveleri nedeniyle ona bu isim verilmiştir. Occidentale ise oryantal sözcüğünün zıt anlamlısıdır ve batıya ait anlamını taşır. Sumak bitkisiyle akraba olan kaju aynı zamanda yabani kaju olarak bilinen Espave yani Anacardium excelsum'un da akrabasıdır. Ana vatanı Güney Amerika'nın kuzeydoğusudur ama günümüzde ticari olarak hem Brezilya hem de Hindistan'da yaygın yetiştirilmektedir. Her yıl dünyada 4 milyon tonun üzerinde kaju üretilir. Portekizli misyonerler tarafından Brezilya'da keşfedilen kaju, 16. yüzyılda Doğu Afrika ve Hindistan'a getirilmiştir. Kaju adı da ağacın Portekizce'deki karşılığı olan acaju adından üretilmiştir. Dünyanın en büyük kaju ağacı Brezilya'nın Rio Grande eyaletinin başkenti olan Natal'dedir ve yaklaşık 7500 metrekarelik bir alanı kaplar. Hindistan ve Güneydoğu Asya mutfağında vegan ve vejetaryen yemek tariflerinde sıklıkla kullanılan bir malzeme olan kaju, ülkemizde de sevilerek tüketilen bir kuru yemiştir. Vegan peynir, bitkisel süt, yağ ve hatta yoğurt üretiminde de kullanılır. Kajunun nadiren üretilen ve yüksek ısılarda yanabilen yağı da oldukça değerli bir yemek yağıdır. Vitamin ve mineral içeriğinin zenginliği nedeniyle kajunun adeta doğal bir vitamin takviyesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla oldukça besleyici ve sağlıklı bir gıdadır. Fakat kaju tohumları bazı bünyelerde nadir de olsa alerjik reaksiyona yol açtığından dikkatle tüketilmesi gereken bir besindir. Bitkinin tohumunu çevreleyen kabuğunun kahverengi reçine benzeri özü, tıpkı zehirli sumak ve zehirli sarmaşık gibi ciddi alerjik reaksiyon oluşturabilecek anakardik asit adı verilen bir kimyasal içerir. Bu kimyasal böcek ilacı yapımında ve plastik üretiminde kullanılır. Kaju genellikle kumlu ve nemli topraklarda yetişmeyi seven ve 12 veya 12 metreye kadar uzayan bir ağaçtır. Deniz ve ırmak yakınlarında taşlı ve kumul alanlarda kolaylıkla yetişebilir ve bu nedenle erozyon önleyici olarak da kullanıldığı görülür. Kokulu çiçekleri arı ve kelebekleri cezbeder ve ağaç kendi kendisini tozlaştırabilir. Aslında ağaç yerel dilde maranyon adı verilen elma benzeri kırmızımsı sarı meyveler oluşturur ama bunların yerel olarak içecek ve marmelat üretiminde kullanılmalarının dışında ticari bir değerleri yoktur. Bu tür meyvelere botanik terminolojisinde pseudokarp ya da yalancı meyve adı verilir. Bitkinin Kamboçya'da daha çok süs amaçlı olarak yetiştirildiğini de belirteyim. Ağacın 6 metre boyundaki cüce formları kültür bitkisi olarak sadece meyvelerinin dışına taşan ilginç görünümlü tohumları için yetiştirilmektedir. Cüce formundaki kaju birinci yıl içinde meyve üretmeye başlar ama ekonomik değeri olan meyveler üretebilmesi ise 3 yıl sürer. Genellikle aşı ve çelik ile üretilir. Bitkinin meyvelerinin hasadı ve tohumlarının ayıklanması işlemi elle yapılır. Ayıklanan tohumlar güneşte kurutulur ve kimi zaman ateşte kavrulur. Ağacın meyveleri ve yaprakları geleneksel tıpta enfeksiyon önleyici, kanamayı durdurucu ve idrar söktürücü olarak birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kajunun odunu da ekonomik açıdan değerli bir odundur ve kasa, tekne, bitkisel tutkal, sarı renkli boya, sabit mürekkep ve odun kömürü yapımında kullanılır. Kaju ağacının tohumlarının neden meyvasının dışında oluştuğunu anlatan bir de hikayesi var. Efsaneye göre kajunun tohumu içinde oluştuğu meyvanın sıkıcı karanlığından kurtulmayı dilemiş ve bir orman perisi de onun bu dileğini duyup onu tutsak olduğu meyvanın dışına çıkarmış. Fakat aniden kopan bir fırtınanın gürültüsünden korkan tohum yeniden meyvanın içine dönmeyi dileyince bu defa peri bir dilek dilerken bunun sonuçlarına da katlanmayı öğrenmelisin diyerek bu dileği geri çevirmiş. Böylece o günden sonra kajunun tohumu meyvasının dışında kalmış. Bazen biz insanlar da tıpkı şu kaju tohumu gibi işin sonunun nereye varacağını düşünmeden bazı mantıksız istek ve dileklerde bulunabiliyoruz. Çoğu zaman ise bu istek ve dileklerin sonu gelmiyor çünkü insan doğası gereği hep daha fazlasını istiyor ve ne kadar fazlasına sahip olursa o denli mutlu olacağına inanıyor. Oysa ölümsüz varlıklar değiliz ve sahip olduklarımızı öteki tarafa götüremiyoruz. Bu nedenle galiba en güzeli sahip olduklarımızın değerini bilmek, açgözlük etmeden paylaşarak şu hayatta payımıza düşenle mutlu olmayı başarabilmek sevgili bitki dostlarım. Siz ne dersiniz? Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder.
bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.